Crocus.py uygulama eğitimleri serisine hoş geldiniz. Bu videoda SPI protokolü ile analog dijital dönüştürücü kullanarak bir uygulama gerçekleştireceğiz. Öncelikle cihazımıza bağlanalım. Crocus Config, Wiring SPI gibi uygulamalarımızın güncelliğinden emin olalım. Bunun için apt update ve upgrade komutlarını çalıştıralım. Bu işlemi belirli aralıklarla yaparak Crocus.py yazılımlarını güncel tutmalısınız. Bu işlem için internet bağlantınızın olması gerekir. Crocus Config uygulamasını başlatıp pinlerimizi SPI moduna alalım. Değişikliklerin etkili olması için yeniden başlatalım. Bu uygulamada ADC831 çipini kullanacağız. ADC831 çipinin datasheet'ini açalım. ADC831 8 bitlik bir analog dijital dönüştürücüdür. 5 volt besleme ile çalışmakta. Dönüştürme süresi 32 mikrosaniyedir. Çipin 8 pini mevcuttur. Sinyal yapısını inceleyecek olursak. Chip Select pini aktif 0 olduktan sonra, saatin ikinci düşen bacağından itibaren 8 bitlik bir veriyi seri olarak iletmektedir. Yazılımımızı yazarken bu durumu göz önünde bulundurarak veriyi elde ediyor olacağız. Devre şemamız şekildeki gibi olacak. Bir potansiyometre ile dönüştürücünün girişindeki gerilim seviyesini değiştirerek, hem hat üzerindeki sinyalleri, hem de yazılımımızı inceleyeceğiz. Hattaki sinyali incelemek için bir lojik analizör kullanıyor olacağız. Şimdi yazılımımızı inceleyelim. NetBeans uygulamasını çalıştıralım. SPI ADC uygulaması adında bir proje oluşturup ayarlarımızı yaptıktan sonra, ekrandaki gibi kodlarımızı yazalım. Önce Wiring SPI ve SPI kütüphanelerini ekleyelim. Belirtilen SPI kanalı için hız ve mod ayarlarını bu fonksiyon ile ayarlayalım. Gönderilecek ve alınacak data için değişken oluşturalım. Veriyi SPI ile gönderip karşı taraftan gelen cevabı değişkene atayalım. Gelen veriyi hex formatında ekrana yazdıralım. Verimiz 2 byte'tan oluştuğundan bunu tek bir tam sayı değişkenine dönüştürelim. Datasheet'teki sinyal yapısını incelerken söylediğimiz gibi, data ikinci saat sinyalinden sonra gelmeye başladığı için ilk biti sola kaydırarak silelim. Sonra sağ 1 byte kaydırarak değişken içinde sadece gelen 1 byte'lık verinin kalmasını sağlayalım. Okunan dijital değeri ve bunun voltaj cinsinden karşılığını ekrana yazdıralım. Yazılımımızı derleyelim. Cihazımıza bağlanıp yazılımımızı terminalden çalıştıralım. Görüldüğü gibi sağlıklı bir şekilde veri akışı sağlanmış oldu. Lojik analizör ile SPI haberleşme sinyalini inceleyelim. Görüldüğü gibi 2 byte veri gönderdiğimiz için 16 adet 100 kHz'lik bir saat sinyali oluşturulmuştur. İkinci düşen bacakta ilk değer alınmaya başlanmıştır. İşlem tamamlanınca Chip Select tekrar lojik 1 yapılmıştır. Potansiyometre ile oynadığımızda uygulama sonuçlarımızın değiştiğini görebiliriz. Bir sonraki videomuzda PWM uygulaması gerçekleştireceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.